Merhaba sevgili seyirciler. Oktay Usta'nın yeni mutfağındasınız. Sizler için soğuk günlerde içimizi ısıtacak ve protein kaynağı olan bir çorba hazırlayacağım. Yeşil mercimek çorbası arpa şehriyeli olacak. Erişteli de hazırlayabilirsiniz. Arpa şehriyeli de hazırlayabilirsiniz. Burada ortada da mevsiminde hazırlanmış domates sos var. Biber salçası, böyle acılı, soğanlı, sarımsaklı, güzel böyle pul biber, nane, karabiber, Allah ne verse bol baharatlı, iştah açan ve lezzetli şifa kaynağı çorbada. Efendim burada bir çorba kaşığı biber salçası, bir çay bardağı yeşil mercimek, bir çay bardağı domates sos, yarım çay bardağı arpa şehriye, 2 çorba kaşığı un var. 1 soğan, yarım limon, 1 çorba kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, karabiber, 1 çay kaşığı, birer tatlı kaşığı pul biber ve nane, biraz zeytinyağı ve suya ihtiyacımız var. Eldeki ve evdeki imkanlar ile çorbalar ve lezzetler hazırlıyoruz. Herkesin evinde yeşil mercimek ve arpa şehriye vardır. Önce mercimeği yıkıyorum, haşlamaya başlıyorum. Hemen çorbanın sosunu hazırlıyorum. Sevgili seyircilerim, soğan ve sarımsağı doğradım güzelce. Mercimek burada haşlanıyor. 10 dakika ortalama yeterli gelir. Hemen buraya 1 çorba kaşığı tereyağım var. Şöyle 2-3 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı veriyorum. Zeytinyağını hemen aldım. Hiç beklemeden buranın üzerine doğramış olduğum soğan, sarımsak geliyor. Sevgiyle tencerenin içine iniyorlar. Ocağın ateşini yaktım. Burada böyle 2-3 dakika kadar, böyle çok uzun kavurmaya gerek yok. Güzel böyle kokuları çıksın. Ondan sonra un gelecek, salçalar gelecek sırasıyla. Bakın hemen yan tarafta mercimek sevgiyle pişiyor. Görüyor musunuz? Protein kaynağı. Çok da güzel oluyor. Bol taneli bir çorba hazırlıyorum. Kış mevsimi için çok özel bir çorba. Burası pişmeye devam ederken hemen zeytinyağının üzerine tereyağını da veriyorum. Sarımsak ve soğan. Bunlar doğal antibiyotik, ikisi de gribe, nezleye karşı da iyi gelir Allah'ın izniyle. 2 dakika kavuruyorum. Sonra tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Çorbamızda soğan, sarımsak, tereyağı, zeytinyağında kavruldu. Onun peşinden biber salçası, un. Unla da kavurduktan sonra önce bir soğuk su veriyorum. Burada soğuk su verip kıvamını açmamız gerekiyor. Kıymetli seyircilerim, çırpma teli de kullanabilirsiniz. Ya da böyle sürekli karıştırarak kıvamını açabilirsiniz. Şimdi buraya hemen domates sosu ekliyorum. %100 doğal, ev yapımı domates sos. O da geliyor tencerenin içine. Şimdi bir çırpma teliyle burayı açacağım. Şuradaki biraz suyla burayı temizlememiz lazım. İsraf olmasın diye söylüyorum. Arpa şehriye ilave ediyorum. Hemen şöyle karıştırayım. Bir çırpma teliyle kıvamını açacağım az sonra. Şimdi sıcak su verme vakti. Hemen suyunu getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir çorba. 1,5 litre su koydum buraya. Şimdi kıymetli seyircilerim, kıvamı burada açılır. Burası kaynarken daha henüz baharatlarını koymadım. Mercimek haşlandı. Mercimeği görmek ister misiniz? Vah! Affedersiniz. Çok özür dilerim. Bir an dalgınlığıma geldi. Tutuvermişim sevgili seyircilerim. Aman siz bunları yapmayın. Şimdi süzgeç alacağım. Yıkayacağım. Yıkadıktan sonra çorbanın içine alıyorum. Çorbamızın çıkan buharları insanın içini ısıtıyor. Çok güzel oldu. 10 ile 15 dakika arasında bir pişme süreci yaşar burada. Kıymetli seyircilerim, şimdi pul biberini veriyorum. Artık baharatları verme zamanı geldi. Nane, karabiber. Allah Allah. Bir de limon ister üstüne. Limonu da verelim.
Limonu da her şey içinde olsun böyle. Çok güzel şifa kaynağı özel bir çorba hazırlıyorum. Şifa niyetiyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ım yiyenlere şifa olsun, hastalara şifa olsun diyoruz. Şimdi hemen burada çırpma teliyle baharatların güzelce bir karışımını dikkatlice sağlayalım. Yalnız püf noktası arpa şehriyeler normal şehriye çorbasına göre daha fazla büyümüş olması gerekiyor. Ondan dolayı çırpma teliyle karıştırırken arpa şehriyeleri kırmayalım. Bakın kocaman kocaman oluncaya kadar kaynatıyoruz. Toplamda tam 2 litre su koydum sevgili seyircilerim. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazarım. Şu anda çorbamız servise hazır hale gelmiş bulunuyor. Şimdi servis vakti diyorum. Güzel böyle dumanı tüten, isterseniz üzerine ekstradan biraz daha pul biber ve nane koyabilirsiniz. Çok güzel oldu. Evet, çorbamız servise hazır hale geldi. Bol taneli şifa kaynağı çorbamız, yeşil mercimek çorbasını servis ediyorum şimdi. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. İnşallah şükreden kullarından oluruz. Evet, çorbamız çok güzel oldu kıymetli seyircilerim. Full doldurayım, tamam. Ekstradan bunun üzerine, çorbamızın üzerine biraz daha pul biber ve nane vereceğim. Biraz daha. Ver aşçım. Böyle güzel üzerine bol naneli ve pul biberli oldu. Evet efendim. Bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili seyircilerim. Oktay Usta mutfağında sizin istediğiniz tarifleri hazırlamaya devam edecek. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı elimden geldiğince cevaplıyorum. Ama sizden ricam lütfen beğeni butonuna basıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.